Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yelek örmeye başlayacağız. Şöyle söyleyeyim, ben arka bedenini koltuk altına kadar ördüm. Bu modelin yapımı kanalımda var. Açıklama kısmına linkini eklerim, oradan bakabilirsiniz. Çok kolay bir model, hiçbir zorluğu yok. Ee, Çok rahatlıkla örebilirsiniz. Şimdi ben koltuk altına kadar ördüm. Çünkü lastik istemeyen bir model. Ee, 3 tane haroşa 3 düz ilmekten oluştuğu için lastik istemiyor. Ben direkt modele başladım. Kendime göre örüyorum, büyük beden olacak. Yani 46 beden 50 beden arasına rahatlıkla olabilir. Çünkü açılabiliyor da. 119 ilmek başladım. 6 ve altının katları modelin yapımı. Artı 5 ekliyoruz. 6 ve altının katları şeklinde ilmeklerimi attım. Sonuna artı 5 ekledim ve e, yeleğin arkasını başladım. Yani şöyle söyleyeyim, bir model 3 düz 3 haroşadan oluşuyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 model kurmuşum ve artı 5 ilmek ekledim sonuna. Kenar ilmekleri de var yanlarda birer tane. 12 model boyunca, yani şu bir model, şu bir model, böyle böyle 12 model örmüş oldum koltuk altına kadar. Bu uzunluk benim için yeterli. Siz daha uzun yapmak isterseniz 13-14 model örebilirsiniz. Şimdi koltuk altı kesimi kısmına geldim. Sizinle birlikte yapalım istedim. Şimdi şöyle bir ayrıntı var. Ön parçayı da ben bir tanesini başladım. Şöyle önüne pat olarak şu şekilde kenarları böyle düzgün dursun diye bu şekilde bir ayrıntı koydum ve şurada bir düz ilmek yürütüyorum yukarıya kadar. Haroşadan yaptım patını, şu şekilde göstereyim. E, Kol altına da bu ayrıntıyı ekleyeceğim. O yüzden 9 ilmek, 2, 4, 6, 8, 9 ilmekten oluşuyor ön patım. Koltuk altına da lastiği yine 9 ilmekten yapacağım. Ee, Önün bir tanesini de örüp ben bitireceğim. İlk önce arkayı örmem gerekiyor ki omuzda kalacak olan ilmek sayısını bileyim. Ona göre önü keseceğim, koltuk altını ve bisiklet yaka yapmayı düşünüyorum. Bisiklet yaka keseceğiz. O yüzden arka omuz sayısını bilmem gerekiyor. O yüzden ilk önce arkayı birlikte çalışalım istedim. Ondan sonra ben önün birini öreceğim, diğer önünü birlikte yapacağız ve yeleğimizi bitireceğiz inşallah. Dediğim gibi şimdi 12 model boyunca ördüm. Bu uzunluk benim için yeterli. Daha koltuk altından omuz kısmına kadar da var. Yani şöyle kalça hizasında falan olacak. Şöyle ilmeklerimi ben atmıştım. Ama dilerseniz birlikte tekrar göstermek için ilmek atabilirsiniz de örerek de çıkartabilirsiniz şişinize. Sizin tercihiniz, nasıl isterseniz o şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi 9 tane ilmek yapacağım demiştim patı. Şöyle birazcık yakınlaştırayım ekranı. Evet. Şimdi örerek de çıkartabiliriz. Onu da şöyle yapıyoruz. Şu ilk ilmeği çevireyim. Evet, şimdi 9 tane ilmek örerek çıkartıyoruz. İlk ilmeği ördüm. Şişime taktım. Bu bir. Şöyle sıkılayalım, gevşek olmasın. İkincisini ördüm. Şişime geri taktım. 2. 3. 4. Şöyle sıkı sıkı tutayım da. 4. Şişe takıyorum. Tekrar örüyorum.
5 taktım şişe geri, 6 şişe taktım. Biraz sıkı atıyorum ki gevşek olmasın. 7 8 gevşek olursa çünkü araları açılıyor. İlmek uzuyor. Güzel olmuyor o da. O yüzden sıkı sıkı tutmaya çalışıyorum. Bu da 9. Yanlış yapmadıysak. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Evet, 9 tane ilmeğimizi örerek çıkarttık şöyle. Şimdi ben haroşaları ters olarak örüyorum. O yüzden şimdi ilk 2 ilmeği düz öreceğiz. O kenarda 2 tane düz ilmek çıkacak ya. Düz öreceğiz. Geri kalanlarını haroşa öreceğiz ve şu bedene birlikte olacak olan ilmeği, 9. ilmeği yine düz olarak öreceğiz. Bu arada ip bilgisi vermeyi unuttum. İpim Alize Süper Lana Klasik. %25 yün karışımlı bir ip. 4 numara şiş kullanıyorum. İpin renk numarası da 384. Böyle çok hoş bir açık mavi mi diyeyim, çok açık bir lila mı diyeyim, çok hoş bir rengi var. İp bilgisi vermeyi unutmuşum. Onu da söylemiş oldum. 280 metrelik bir ip. Evet, şimdi ilmekleri çıkarttık şişimizde 9 tane. Şimdi ilk 2 ilmeği düz olarak öreceğim. Bu bir. Şimdi ilk sıra olduğu için zorlayacaktır biraz. Sonraki 6 ilmeği ters olarak örüyorum. Haroşa olacak çünkü. 2 düz, 2 4 5 6 tane ters ördüm. 2 4 6 8. Toplamda 8 ilmek oldu. Bu son ilmeği düz olarak örüyorum. Şu bedendeki son ilmeği de bu sıraya mahsus olmak üzere alıyorum şişe, bir bedene birleştirebilmek için. Şimdi geri dönüyoruz. Örmeden aldım ilk ilmeği. Şimdi hepsini, son 2 ilmek kalana kadar hepsini ters örüyorum. Son 2 ilmeği ters öreceğim. Şimdi sağ tarafı yaparken, başlarken bu son 2 ilmeği örmüyoruz. Dönüşte ters sırada örüyoruz. Arka yüzündeyken. Önden örmüyoruz, arkada örüyoruz. Sağ tarafı yaparken böyle. Sol tarafı yaparken de tam tersini yapıyoruz. Sıra sonunda örmüyoruz. Yine arka sıradayken başlıyoruz örmeye ki düz olarak ilmekler çıkabilsin. Şimdi ilmeğimi boş olarak alıyorum. Bu ilmeği döndürerek alıyorum. Bakın ilmek dönük. Döndürüyorum ki düzgün durabilsin. İlk 2 ilmeği boştan aldım. Şimdi 9 ilmek atmıştık. 9 tane bir keseceğiz. Patın ilmek sayısı kadar. İlk önce onu keseceğiz. Ondan sonra oyuntuyu vermeye başlayacağız. 2 tane düz ördükten sonra 6 tane haroşayı örüyorum. Ters örüyorum yani. Siz haroşayı düz örebilirsiniz. Fark etmez. Evet. Şimdi bu son düz ilmeğim ve şimdi bedendeki ilk ilmekle birlikte bunu düz bir şekilde kesiyorum. Yani bir sıra gidip geldikten sonra kesmeye başlıyoruz. Şu patın şu ayrıntılarını oturtturabilmek için. Şimdi ilk son düz ilmeğimi ördüm. Arkasına döndüm. Şimdi 9 kere bu işlemi yapacağız. Gideceğiz, geleceğiz, keseceğiz. Boştan aldım. Sadece patı örüyoruz. Git gel pat öreceğiz. 9 tane ilmeği kesene kadar. Şimdi terslerimi, haroşamı ördüm. Bakın temin örmeden aldığımız ilmekler. Şimdi onları burada ters yüzde
İkisini de örüyorum. Ön yüze dönüyoruz tekrar. Bakın düz bir şekilde çıkmaya başlıyor. Kenar ilmeğini alıyorum. İpim arkadayken bu ilmeği döndürerek alıyorum. Düzgün çıkabilsin diye. Yine 6 tane haroşamı örüyorum. Son ilmeğe geldim. İlmeğim dönük oluyor. Elde ördüğüm için düzelttim ilmeğin yönünü ve bedendeki ilmeği alarak düz bir şekilde kesiyorum. İlmeği döndürüyorum ki bu da düz bir şekilde görünsün diye. İkinci kez kesmiş olduk. Arkayı dönüyoruz. Şimdi ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Biraz uzun sürebilir video. Ama bilmeyen arkadaşlarımız için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Evet, ilk ilmeği örmeden aldım. Haroşalarımı örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Evet, son 2 ilmeğe geldim. Şimdi onları arka sıradayken örüyoruz. Ön yüze dönüyorum tekrar. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği arkadan batarak yönünü değiştiriyorum yani. Aldım şişime. İpi öne aldım. Haroşalarımı örüyorum. Şimdi normalde örerken böyle zorlanmıyorum ama kamera karşısındayken insan zorlanıyor. Şu ilmeğimin yönünü değiştiriyorum şimdi. Sizin dönük değilse değiştirmenize gerek yok. Şimdi 3. kez keseceğiz. İlmeği aldım. Bir tane de bedenden alıyorum. Ve ikisini birlikte kesiyorum. Dönüyoruz arkasını. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ve haroşalarımı örüyorum. 3 kez kesmiş olduk. 6 sefer daha bu şekilde kesip 9'a tamamlayacağız. 9 ilmek atmıştık. Son 2 ilmeği de arka sıradayken örüyorum. Ön yüze dönüyoruz yine. Bakın ayrıntı çıkmaya başladı ortaya. Bakın çok hoş duruyor bu detaylar. Yani kesim düzgün duruyor burada. Kenar kısmı da çok düzgün duruyor. Gayet şık oluyor böyle yaptığımız zaman. Kenar ilmeğini aldım örmeden. İkinci ilmeği de arkadan öne doğru batıyorum ki ilmeğin yönü düzelsin diye. Şimdi haroşalarımı örüyorum. Bu arada kollarım, parmaklarım uyuşuyor. Boyun fıtığım var. Çok zorluyor beni. Evet, ilmeğimin yönünü düzelttim. Bakın bu ilmek böyle ayrık duruyor. Neden? Buradan ilmek çıkartmaya başlamıştık ya örerek. O yüzden şimdi onu 9. kez düz bir şekilde kestim. Evet, şimdi bakın ne kadar güzel duruyor. 9 ilmek attık, 9 kere kestik. Şu anda ilmek sayısı eşit halde. Yani eksilen bir şey yok. Arttırdığımız ilmek sayısı kadar kestik. Şimdi oyuntuyu yapmak için aynı şekilde diğer tarafa kadar, sıra başına kadar şimdi modeli örerek, uygulayarak devam edeceğim. Altı haroşa devam ediyormuş. Şimdi düze çevireceğiz onu. Yerleri değişiyor. Modelin yapımı dediğim gibi kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi düzlerin üstüne haroşa öreceğim. Düzlerimi öreceğim. Terslerimi öreceğim. Ben şimdi sıranın başına kadar öreyim arkadaşlar. Diğer kolda da aynı işlemi yapalım. İlmek çıkartalım. Şu detayları nasıl yapacağız sol tarafta onu da göstereyim. Çünkü bir tarafı yapıyoruz, gösteriyoruz. Arkadaşlar diyor solu nasıl yaptınız? Ben yapamadım. O yüzden ikisini birlikte göstermek istiyorum. Biraz uzun sürecek o yüzden.
Koltuk altı kesimini yaptıktan sonra ense kısmına kadar öreceğiz. Ben de öreceğim, siz de öreceksiniz. Omuz kesimi ve ense kesimini de nasıl yapıyoruz? Onu da ikinci bir video olarak çekeceğim. Çok uzun uzun olmasın diye videolar. Yani videoları seri bir halde yükleyeceğim. Bununla başlayacağım. Omuz ense kesimi, sonra önler, dikişi, mikişi, işte hepsini böyle 3-4 part yapacağım. Videoları birer birer izleye izleye benle birlikte örebilirsiniz siz de. Ben şimdi sıramın başına kadar geleyim. Sol tarafı da birlikte bu şekilde yapalım. Evet, ben sırayı ördüm. Sol tarafın arka yüzünü çeviriyoruz şimdi. Şimdi yine ilmek örerek çıkartacağız. Son ilmeğim. Şimdi bir tane ilmeği örüyorum. Sıkı tutuyorum bunu ve şişime geçiriyorum. Bu ilk ilmeğimizde. Tekrar örüyorum ve şişime geri takıyorum. Örüyorum. Şişime geri takıyorum. Örüyorum. Şişe geri takıyorum. Böyle örerek çıkartmak örmek açısından hani ilk sırayı daha kolay oluyor benim için. Ben o yüzden bu şekilde yapıyorum. 4 tane ilmek çıkartmış olduk. Devam ediyorum. 9'a tamamlayacağız. Bu 5, 6. Ben karışık örüyorum. Hem elde hem bu şekilde. Yani ilkinde diğer türlü elde çıkartmıştım. Bunu bu şekilde yapıyorum. Yani her türlü örebiliyorum ben. Boyumda da örüyorum. O yüzden farklı şekillerde görürseniz video içerisinde şaşırmayın. Evet, şimdi bakalım 2, 4, 6, 8. Bir tane daha çıkartıyorum. Sıkılıyorum ilmekleri ki gevşek olmasın diye. Evet, son bir tane daha ördüm ve şişime geri taktım. Şimdi bu detayları bu tarafta yapacağız. Şimdi bir sıra yine diğer tarafta yaptığımız gibi önce ilmekleri bir öreceğiz. Kesim yapmadan. Şimdi bu ilmek dönük. Bunu düzeltmem lazım. Evet. İlkini ördüm. Sıkı sıkı tutuyorum ki gevşemesin araları. İlk sıra hep zor olur zaten. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9. Şu gövdedeki ilk ilmeği de alıyorum. Düzgün olması açısından. Keserken 2 ilmek birlikte keseceğiz. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Haroşalarımı örmeye başlıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Döndürerek yine şişe alıyorum düzgün dursun diye. Boştan alıyorum. Boştan alıyorum. Örmeden. Arkasını çeviriyoruz. Şimdi ip burada kaldı. İlmekler bu başta. Öyle oluyor. Bu şekilde ilmeği baştaki ilmeği uzatarak ilk ilmeği ördüm. Sıkılıyorum ilmeği gevşemesin diye.
İkincisini de ördüm. Ondan sonra haroşalarımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane haroşamı ördüm. Başta da 2 tane ön yüzde düz görünecek olan ilmekler. 2 4 6 8. 9. ilmeğimi ve gövdede temin boştan aldığımız ilmeği, pardon, ilmeği döndürmeyecektim, ön yüzde yanlış yaptım. Evet, temin gövdeden birleştirmek için almıştık. İlk kesim o ilmek olacak. Son 9. ilmeğimi ve gövdedeki ilk ilmeği alarak ilk kesmemi yapıyorum. Ön yüzüne çevirdim tekrar. Bakın, ayrıntıyı kurmaya başladık. İlk ilmeği örmeden alıyorum şişime. Ve haroşalarımı örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6. İpi arkaya aldım. İlmeği çevirerek alıyorum. Kenar ilmeğini de alıyorum. Şişe boştan örmeden. O detay kısmını yapacağız. Ön yüzdeyken, arka sırayı örerken sağ tarafı, son 2 ilmeği örmüyorduk. Şimdi sol tarafı yaparken ön yüzdeyken 2 ilmeği örmeden boşalıyoruz. Tersindeyken örüyoruz. Yani sağ tarafta yaptığımız işlemin tam tersini yapmış oluyoruz. İpim burada, ilmekler burada. İlk ilmeğe ipliği uzatarak böyle ilk ilmeği örüyorum. Sıkılıyorum ilmeğimi. İkincisini de düz olarak örüyorum. Yani ters örüyorum, düz olsun diye. Şimdi ipimi öne alıyorum ve haroşalarımı örüyorum. 6 tane. 2 3 4 5 6. Toplamda 2 4 6 8 ilmek. 9. ilmeğimiz ve gövdedeki ilmeği alarak ikinci kesmemi yaptım. Ön yüze dönüyorum. İpimi arkaya alıyorum tabi. İlmeğimi örmeden aldım. İpi öne alıyorum. Haroşalarımı örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Evet, son 2 ilmeğim. İlmeği yine döndürerek alıyorum. Sonuncusunu da alıyorum boştan ve arka yüze dönüyoruz. Bu şekilde ilk ilmeği örüyorum. İkinciyi de ördüm. Şimdi haroşalarımı öreceğim. Son ilmek 2 4 6 8. 9. ilmek ve gövdedekini alarak ters olarak kesiyoruz gene. Dönüyorum. İpi arkaya alıyoruz. İlk ilmeğimi aldım. İpi öne alıyorum ve haroşalarımı örüyorum. 3 kez kesmiş olduk. Bakın, 1 2 3. Şu düz ilmeklerden anlayabilirsiniz kaç tane kestiğinizi. Bu şekilde 9 tane ilmeği keseceğiz yine. Herhalde şu detay kısmı anlaşılmıştır. Sıra sonunda ilmeği çevirerek alıyoruz örmeden. Kenar ilmeğini de örmeden alıyoruz. Ters yüzüne geçtiğimizde iplik burada, 2 ilmek örülmeden burada duruyor. İlk ilmekten örmeye başlıyoruz hemen. Sağ tarafı yaparken ön yüzde örmeden alıyorduk. Burada tam tersi işlemi yapmış oluyoruz. Haroşalarımızı örüyoruz gene. İki, 4, 6, 8, 9. ilmek ve gövdedekini alarak 4. kez kesmiş olduk.
İpi arkaya alıyorum. İlmeğimi boştan şişe alıyorum. Haroşaları örüyorum. Yine son 2 ilmek kalana kadar. Ops. Evet, ip arkadayken ilmeğimi döndürerek ve kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra başında başlarken örüyoruz şimdi. Ördüm ve haroşalarıma geçiyorum. Dokuzuncu ilmek ve gövdeden bir ilmek alarak kestim. 5. kez kestik. 4 kere daha aynı işlemi yapacağız. Evet, şöyle çevirip bakalım. Evet, gördüğünüz gibi 9 ilmek arttırmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kere kestik. Yani şu anda 9 arttırdık, 9 kestik. Şu anda ilk kesmelerimizi yaptık. Yani eksilen ilmek yok. Arttırdığımızı tekrar yerine koymuş olduk. Şimdi bundan sonra kesim işlemi asıl başlayacak. Oyuntuyu vermek için. Şimdi son 9. kesmemizi yaptıktan sonra örgümüzü diğer başa kadar örmeye devam ediyoruz. Bu modelin arka yüzünde hep ters örgü örülüyor. O yüzden şimdi ters örgü örerek ben diğer tarafa kadar öreceğim ve ilmek eksiltme o işlemine asıl o zaman başlayacağız. Şimdi bu patı oturtturmak içindi. Arttırdığımız kadarını eksiltiyoruz. Sayıyı yerine koyuyoruz. O arada patımız da oluşuyor. Şimdi bundan sonra yuvarlaklığı vermek için yavaş yavaş keseceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Koltuk altından keseceğiz. Şimdi ben sıra başına kadar öreyim. Geliyorum. Evet, sıra başına geldim. Şimdi süveter, pardon. Yeleğimizin sağ tarafı burası. Arka. Arka sıradan bütün ilmekleri ters örerek şimdi bu taraftayken başlarken örmeden şişe alıyorduk. İlmeğimi çeviriyorum. Haroşelerimi örüyorum. Şimdi kesmeleri oyuntuyu vermeye başlayacağız. Haroşa ilmeklerimi öreyim. Evet. Ördük. Kestiğim ilmek 9. ilmeğimiz bu. Bunu ve gövdeden ilk etapta ben 2 tane alıyorum. 9. ilmeğim ve artı 2 tane bedenden alıyorum. Toplamda 3 ilmeği tek seferde kesiyorum. Bu şekilde yapıyorum ben. Şimdi modeli devam ettirerek sol tarafa gelene kadar öreyim ve diğer tarafta da kesmeyi birlikte yapalım. Şöyle göstereyim. İlk etapta pat ilmek sayısını tek tek kestik, 9 tane. O pat işleminin kesimi bittikten sonra ben ilk etapta 2 tane ilmek birden kesiyorum. Şöyle güzel bir yuvarlak elde edebilmek için. Benim yöntemim bu şekilde arkadaşlar. Oldukça da güzel oluyor. Yani bildiğim şekilde size göstermeye çalışıyorum. Ben şimdi sıranın başına gelene kadar örmeye devam edeyim. Diğer sol tarafta görüşmek üzere diyelim. Evet, sol tarafı tekrar göstereyim arkadaşlar. Şimdi modelimi ördüm, geldim. İlmeklerimiz 9 ilmeğimiz
İlk ilmeği düz ördüm. Haroşelerimi örüyorum. Son 2 ilmeği bu tarafta sıra sonunda örmeden şişime geçirdim. Arka tarafına dönüyoruz. Sıraya başlarken örüyoruz sol tarafta. Evet. İlk 2 taneyi ters olarak ördüm. Şimdi haroşalarımı örüyorum. İki, 4, 6, 7, 8, 9. ilmek ve gövdeden, bedenden 2 ilmek daha alarak, diğer tarafta da böyle kesmiştik. 2 ilmek eksiltmiş oluyorum. Kestim. Şimdi yine diğer başa gelene kadar ilmeklerimi ben öreyim. Evet, sağ tarafa geldik. Arka yüzdeyim. Şimdi bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Haroşalarımı örüyorum şu anda. Şimdi burada ön yüzdeyken örmeden alıyorduk. Arka yüzde bu 2 detay ilmeğini örüyoruz. Bunu gösteriyorum çünkü hani alışana kadar şaşırabiliyoruz. Ben de şaşırıyordum ilk başlarda. Şimdi sağ tarafı yaparken ilk 2 ilmeği örmeden şişe alıyoruz ve haroşalarımızı örüyoruz. Diğer tarafı yaparken şimdi giderken son 2 ilmeği örmeden şişe takacağız. Burada yaptığımız gibi. Burada başlarken orada sonda son 2 ilmeği örmeyeceğiz. Evet, haroşalarımı ördüm. Şimdi bu 9. ilmeğim. 2 ilmek kesmiştik. Bir kere daha gövdeden 2 ilmek alarak kesiyorum. Yani 2 sefer 2 kesmiş oldum. Şu koltuk altı hemen bir yuvarlansın diye. Şimdi yine modelimi takip ederek örmeye devam ediyorum. Evet, sol tarafa geldim. Şimdi bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Haroşelerimi örüyorum. Evet. İpi arkaya alıp bu sondaki 2 ilmeği örmeden şişe geçiriyorum. Sağ tarafta, bu tarafta başta örmeden şişe alıyoruz. Ondan sonra örmeye devam ediyoruz. Sol tarafta da ilmekleri örüyoruz. Son 2 ilmeği örmeden şişe alıyoruz. Onu tekrar göstermek istedim. Ayrıntılı bir şekilde. Evet, şimdi arka yüze geldiğimizde ilk 2 ilmeği örüyoruz. Haroşelerimi örüyorum. Arada 6 tane. Dokuzuncu ilmeğim ve bedenden 2 ilmek alarak 2 sefer 2 kesmiş olduk yani. Şöyle çevirip göstereyim. Şurada 2 kestik, 2 kestik. Yani 4 ilmek eksiltmiş oldum bir taraftan. 4 ilmek de diğer taraftan eksildi. Şu anda 8 ilmek kesmiş olduk. Şimdi bütün ilmeklerimi örerek diğer tarafa kadar geliyorum. Ondan sonra sağ tarafın kesimine devam edeceğiz birlikte. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi son 9 ilmeğim
örüyorum haroşalarımı. Buraları da gösteriyorum, şu ayrıntıları daha iyi anlayabilmeniz için. Başlarken örmemiştik. Şimdi arka yüzündeyken ilmekleri örerek bitiriyoruz. Evet, ön yüzüne dönüyoruz. Burası sağ tarafımız. 2 sefer 2 kesmiştik. Şimdi bir kesmeye başlıyoruz. Başlarken örmüyoruz. İlmekleri boş alıyorum örmeden. Haroşalarımı örüyorum. Son 9. ilmeğim ve gövdeden bir tane alarak kesiyorum. Ve örneğimi örmeye devam ediyorum. Sol tarafa gelene kadar. Bakın şu şekilde yuvarlanmaya başlıyor. Şimdi ben öreyim, sıra sonuna kadar geleceğim. Geldim sıra sonuna. Şimdi ilmeklerimi örüyorum. Evet, haroşalarımı ördüm. Son 2 ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Arkayı çeviriyoruz. Şimdi ters yüzündeyken örüyoruz. Patıma devam ediyorum. Dört, altı, 8, 9. ilmeğim ve gövdeden bir tane alarak kesiyorum. Evet. Her iki taraftan da 2 1 2 2 1 kesmiş olduk. Yani 5 bir taraftan 5 bir taraftan kesmiş olduk. Şimdi ben bu şekilde bir keserek birkaç sıra daha yapayım. Ondan sonra kaç ilmek toplamda kestiğimi size söyleyeyim. Ondan sonra omuza kadar örmeye devam edelim. Şimdi birkaç kesme daha yapayım ben. Bu çünkü az. Birazcık daha ister. Bakın çok güzel bir şekilde yuvarlandı. Şimdi bir iki daha eksilteyim. Ondan sonra ense ve omuzlarda kaç ilmek kalmalı aşağı yukarı. Onu bir hesaplayayım. Ona göre eksiltmeleri koltuk altında yapar bitiririz. Gayet düzgün bir şekilde yuvarlandı şu anda. Bakın. Gayet hoş bir şekilde yuvarlanıyor. Şimdi birkaç kere daha böyle bir kesince, biraz daha yukarı doğru gidince tam böyle bir daire şeklini alacak. Şimdi ben birkaç kere daha keseyim. Şimdi birer kere bir kestik. Bir bu yandan kestim. Bir ondan öncesinde de 2 kesmiştik. 2 1. Şimdi birer ilmek birkaç sefer daha keseceğim. Bakalım oyuntusu nasıl olacak? Yeterli gelecek mi? Kaç ilmek kestim, size toplamını söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, ben kesme işlemini bitirdim. Şöyle göstereyim. Başta 9 tane ilmek attık. Birer 9 kere kestik. Ondan sonra 2 sefer 2 kestik. Ve 5 kere de 1 2 3 4 5 kere de birer kestik. Ve şu anda 119 ilmekten 109 ilmeğe düştü. 10'ar ilmek yapıyor aslında. O da neden? 9 ilmek attığımızda bedendeki bir ilmeği almıştık ya. Onunla birlikte 10 bir taraftan ilmek gitmiş oldu. Dolayısıyla 119 ilmekten 99 ilmeğe düştü. Artık kesmeyeceğim. Gördüğünüz gibi gayet güzel yuvarlandı. Şu şekilde. Bu oyuntu benim için yeterli. Şimdi dümdüz kol evi yüksekliği kadar öreceğim. Ondan sonra bir sonraki videoda omuz ve ense kesimini yapacağız birlikte. Siz şimdi kendi
kol evinin boyunu sizin istediğiniz ölçüye gelene kadar örün. Ben de öreceğim. Ondan sonra birlikte omuzu ve ense oyuntusunu yapacağız. Ondan sonra da ön parçanın koltuk altı kesimini ve bisiklet yaka kesimini, omuz kesimini yapacağız. Ben bir tarafını öreceğim. İkinci tarafını birlikte yapacağız. Sonra yeleğimizi dikip bitireceğiz inşallah. Eğer benim ölçülerimde örecekseniz kesimden sonra kaç model daha ördüğümü ya da şu haroşa sıralarını sayarak size söyleyebilirim. Ona göre örebilirsiniz. Dediğim gibi bu 46, 48, hatta açıldığı için 50 bedene bile olabilir. Yani bol bir yelek olacak. O yüzden benimle birlikte aynı modeli örecek olan arkadaşlara omuz hizasına geldiğimde şu kol altından yukarısına kaç model gelmiş onu söyleyebilirim. Aynı ölçülerde örebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda omuz ve ense kesimi videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.